biraz bekleyelim istersen sevgili Onur. Tabii tabii Bilal abicim. Güllü bizi üzdü Bilal abicim. Dün de canlı yayın da yapamadık. Sizin canlı yayınınız vardı. Benim bir programım vardı. Şimdi memnun olacaklar. Gelmelerini bekleyelim. Bekleyelim Tabii. dostlar, Bu arkadaşları. saatte ilk kez bir canlı yayın yapacağız. Evet, saat Ama bana 20 mesajlar gelmiş. geldi. Siz Bilal Özcan Official'da Instagram'da paylaştığınız için hemen mesajlar geliyor. Doğru söylüyorsun. Evet. Ben de paylaştım hikayemde. Sen de paylaştın. Evet değerli dostlar, değerli izleyenler, takipçiler. Onur Akay ile birlikteyiz. İlk kez bu saatte yayın yapıyoruz. Ama diğer canlı yayınlar aniden geliştiği için böyle oldu. Dilek Şenyurt özel abonem, çok teşekkür ederim ve diğer arkadaşlara da merhaba, teşekkür ederim. Sevgili Onur, hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk Bilal abicim. Bilal Özcan TV'de olmak çok güzel. Senin nezdinde tüm takipçilerinize sevgilerimi gönderiyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sevgili Onur Akay, dün senin bir işin çıktı, bir sahne programın çıktı. Sonra benim de yeni bazı gelişmeler oldu. Güllü'nün vefatı ile ilgili başka canlı girdi. Bugün de o yüzden biraz geciktik senin ilgili. Sen ne düşünüyorsun? Yani oradan kendisi mi kayıp düştü? Yoksa cinayet söz konusu olabilir mi sevgili Onur Akay? Bilal abicim şimdi bugüne kadar ben de bir yazı yazdım. Siz de onu haber olarak paylaştınız. Bu denge problemini. Sizin canlı yayınlarınızı da izledim. Gül'ün sağladığı mekanın sahibiyle yaptığınız dünkü ve bugünkü yayınınızın içerikleri çok iyi. Sabah da magazin programı bazı sesler temizlenmiş. Daha böyle o sesleri özellikle ön plana çıkan teknik bir şekilde herhalde sosyal medyada da bir içerik üreticileri bunlar ilgilenmiş. Orada yani konuştukları ağız okumuşlar. Yani cenazede özür dilerim demiş oğlu. Böyle özür dilerim diyormuş. Bunu tabii ağız okumuşlar. Çok iyi bilen ustaları duymuşsunuzdur. Tabii annesinin şimdi patronu şey dedi, annesiyle görüş söylemiş sizin bugünkü programda. Yani hiç yanında görmedim demiş. Bir problem var, annesi zor ulaşırmış. Belki de aralarında kırgınlık olduğu için dilerim diyebilir tabii. Şimdi bir anneyle kırgın olmuş olabilir ya da onu üzmüş olabilir. Ondan da diyebilir. Oğlu evet. Oğlunun o biraz böyle cenazedeki halleri olsun, işte açıklamaları, konuşmaları, her sorduklarında neredeydiniz dediklerinde hemen kaçması. Yani ben tabii denge sorunu olduğunu biliyorum. Menajeri Erhan Arı benimle paylaştı o fotoğrafları. İşte söyledi bana daha önce birlikte gittikleri doktordan sonuç beklediklerini, hala MR sonuçları, bazı tetkiklerin sonuçları da daha çıkmamış bile. Yani o probleminden dolayı ben kesinlikle şimdi evet, Onur Akay'da bir teknik problem oldu. Onur dön, bir sesin bir gitti, dondun Onur Akay. Bir kontrol et. Duyuyor musun beni Onur Akay? Çok iyi duyuyorum. Peki.
Seyircilerimiz yazıyor, ses kesik geliyor diye yazıyor. Kimin sesi Öyle kesik? mi? Benim sesim mi kesik geliyor? Kimin sesi kesik geliyor? Ben sizi çok iyi duyuyorum. Evet. Onur Akay'ın ekranında zaman zaman donma oluyor. Bende de var deniliyor. Bir saniye, ben hemen kontrol ediyorum. Bir saniyenizi rica ediyorum. Ben de o zaman Şu anda bende iyi gözüküyor arkadaşlar. Evet, Wi-Fi'den cep telefonunun hattına aldım. Bir değişiklik yaptım. Evet, ikimizin de iyi mi şu anda? Nasıl? Onur Akay bir gitti geldi. Nasıl geliyor arkadaşlar? daha mı iyi acaba şimdi? Şimdi nasıl geliyor arkadaşlar? Şimdi iyi. Şimdi iyi. Şimdi iyi. Onur biraz daha konuş lütfen. Bir sesini duyalım. Onur dondu. Onur Akay dondu. Bu arada Nelly de Manzano, Delfina Dimasio ve Dilek Şenyurt. Dilek Şenyurt'u gördüm özel üyelerimden. Diğer özel üyelerim de buradaysa onları da görmek isterim. Evet, Onur Akay geldi. Onur, bir konuşur musun lütfen? Evet. Evet, E, ben Bilal abicim kontrol ettim. evet. İnternette de bir problem görülmüyor. Neden böyle bir şey oldu? Belki de bazen de internetin kendisi azalıyor herhalde. Gücü mü azalıyor, ondan mı kaynaklanıyor bilemiyorum. Evet, olabilir, olabilir. Bu arada Güllü'nün cenaze törenine ünlülerden Kobra Murat, Yener Çevik, Evet, Yener Çevik de çok sevdiğim bir özgün sanatçı. Murat Kurşun ve Kila Hakan katıldı. Ben 3 demiştim ama Kila Hakan'ı da söyledi arkadaşlar gördüklerini ve 4 tane ünlü katıldı sadece. sanırım Oysa Can katılmış. kim? Cansever de Cansever'in de katıldığını söylüyorlar. Cansever'in de Ama ismini yazalım o zaman. görmedim ben ama evet. E, Ama söylüyorlar. Söylüyorlarsa 4 tane e, ünlü, 5 tane ünlü katılmış oluyor. Yani o kadar çok biz Güllü'yü çok severiz diyen var Tabii. ünlüler arasında. Seviyorsanız ama son görevinizi yapmaya niye gitmiyorsunuz? Neden vedalaşmaya gitmiyorsunuz? Yani sosyal medyada story üzerinde vedalaşmayı tercih ettiler. Cenaze törenine e, gitmediler. Ne diyorsun? Vefasızlık mı? Evet, Cansever'de varmış. Burada yazdılar aşağıda. Şimdi abicim biraz önce ses görüntüde bir sorun olduğu için yani şunu söyleyip hemen buna geçeyim. Tamam. Ee, Kesinlikle denge sorunundan diye düşünüyorum. Çünkü hani evde kızı ve kızına da düşkün yani şimdi kızıyla ilgili bazı iddiaları patronundan duyduğum sayende Evet. canlı yayınlarında. Onları tabii bir başka yönden de insan şimdi düşünmeye başladı ama e, hani evdeki diğer arkadaşı yapsa onu niye saklasınlar? Neden biri olacak ki saklasınlar? Hani iken veya bir arbedede hadi diyelim. Aralarında bir arbede çıktı o anda kazayla da düşmüş olabilir. Yani bundan dolayı mutlaka saklanıyorsa aileden biri olduğunu ben düşünüyorum. Yoksa diğer hiç kimseyi bir annesini kaybeden hiç insanını veya ne bileyim arkadaşının adını saklar da onu korur mu ya? Ailesini kaybediyor e, diye düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi Bilal abicim araştırılacak, çıkacak inşallah. Senin dediğin gibi vefasızlık da çok fazla bu piyasada. Sen de bilirsin eskiden bu yana e, her zaman olur. Bir de işte birdenbire şöyle bir şey de var. Aile de biraz hemen ertesi gün çabuk böyle anında cenazeyi kaldırmaya çalıştılar gibi sanki. Bir de ünlü isimlerin bence cenazelerinin İstanbul şehir merkezinden uğurlanması. Yani kendi memleketine gidebilir, vasiyeti olabilir, ne bileyim e, ilde toprağa verilecektir ama hiç değilse cenaze namazı e, daha çok sanatçı dostluğunun gelebilmesi, daha çok katılabilmesi için
Yani bir teşvik Şişli'de, Ortaköy'de gibi, işte Bebekçi, yani ne bileyim, böyle daha merkezi yerlerde olması da önem taşıyor. Ama vefasızlık her zaman var, ama sadece cenazede değil, aslında yaşarken de vefasız davranan ünlüler oldu diye düşünüyorum Bilal abiciğim. Sadece cenazesinde değil. Tabii canım, Güllü'ye hiç kimse yardımcı olmadı. Sanat çalışmaları sırasında ses sanatçısı olarak, yani müzik çalışmaları sırasında yıllar içinde hep kendi başardı her şeyi. Tabii, Kayboldu, unutuldu, gitti denildiği zaman da yepyeni şarkılar keşfederek yeni şarkılarla tekrar milyonlara kendisini sevdirdi ve tekrar doğduğu zaman maalesef öldü. Evet, evet. hiç destek Ama olmadı. o kadar seviyormuşum ki Bilal abicim. Dün gece de bu görüntüleri görünce tutamadım kendimi. İşte ilk önce şoktan ben böyle bir, hani ben bir şey böyle hani ağlayamadım. Dün geceden sonra ben de kötü oldum. Bu sabah bir haber programına bağlamışlardı yine bu fotoğraflarla ilgili, Güllü'yle ilgili. Önce ilk defa hayatımda bir canlı kendimi tutamadım yani. Bir kere de Müzeyyen Senar'da olmuştum. Birkaç gün yani hiç kendime gelememiştim. Evet. Ses beni çok etkilemişti. İşte yani çok seviyormuş herkese Güllü'yü. Yine de sevenleri gitti. İlla ünlü gidecek diye bir şey yok. Zaten e, birçok kişi cenazeye ünlüleri görmek için gelmeye başladı. O da çok kötü. O da acı veriyor. Şimdi işte orada fotoğraf çekilmeye çalışıyorlar. Başka şeyler oluyor. E, e, Bir de o yönü de var. Sanatçılar da orada ne yapacağını bilemiyor. Evet. Cenazeye katılmak istemiyorlar. Bu konuda katılmak istemeyen çok kişi var. Orada üzüntülü halde bir anda fotoğraf çekelim diye herkes yanlarına geliyor. Şimdi de biraz etkilemeye de başladı. Sanki çekilmese şeyler söylüyorlar, ona kızsa basında kötü şeyler çıkabilir. e, Hak veriyorlar ünlülere. Tabii de kimse eleştirmiyor kızdığı. Şener Şen kızmıştı diye hatırlıyorum, değil mi? Yine öyle olmuş, cenazede yaşanmıştı. Evet. Yani bir de bu yönü de var. Bu işte sosyal medya fenomenleri, işte ünlülerle fotoğraf çekilmeye giriyorlar. Ben de rastladım. Cenazede çok ilginç. Evet, ama yani Ee, ünlülerin ünlülerin vah gülü, ah gülü diye ağlayanların bir şekilde onu gerçekten çok sevdiklerini, yani cenaze töreni olmasa bile mezarının başına, ne bileyim ben, yani bu son vedadır tabii gitmeleri gerekir diye lazım. düşünüyorum. Bir de aile, Onurcuğum pardon, aile o kadar acele etti ki yangından mal kaçırır Çok gibi acele. söylediğine Evet, bu da bir yani insanda. neredeyse vefat ettiği gün saat 1'de vefat etti ya, 1.30'da. Öğlen namazına yetiştireceklerdi cenaze törenini neredeyse. Ya Yani evet, neredeyse bekleyin, bir evet. gün daha bekleyin. Ve şunu da söylemek istiyorum sevgili Onur. Yani bu da arabesk müziğin, fantezi müziğin kraliçesiydi. En iyi sesiydi. Neden Güllü'yü de önce bir kültür merkezinden anma töreniyle Tabii. anmadık? Neden onunla Yani ilgili konuşmalar evet, yapılmadı? Orhan Gencebay gelirdi konuşurdu. Cengiz Kurdoğlu gelirdi aynen. konuşurdu. Diğer arabeskçiler gelirdi konuşurdu. Yani Güllü'yü anarlardı güzel bir şekilde. Ferdi Tayfur'a onun gibi mesela yapılsın, sonra giderdi cenaze yine oraya yani. Evet. Yani sanki bir an evvel toprağın altına indirelim. Sanki bir şeyleri hani gizleyelim, ortaya çıkmasın. İnsanın aklına geliyor bunlar. İnsan olanın aklına geliyor bunlar maalesef. Maalesef. Yani Tuzla'dan cenaze töreni yapılması, dediğin gibi Teşvikiye Camii, İstanbul'da büyük cami yapıldı yeni, Levent'te. Yani oradan kaldır. Bu bana çok anlamsız, çok cahil insanlar da değil ki, cahilce diyeyim çocukları. Ama Yalnız bir de duyduğum bir şey var Bilal abicim. İşte evet, sosyal medyada bu kadar çok fazla
tartışılması, bugün magazinlerde o 2 dakikalık işte ara varmış herhalde. Ve de olan sesleri daha ön plana, sanki anneme attı gibi bir şeyler duydum sabah yani. Evet. Sesler, acaba onlar doğru mu bilmiyorum ama çok geldi bana ve bundan dolayı da gözaltıların olabileceğini duydum çevrelerinden. Yani bugün yarın gözaltılar olmuş. Zaten polis, emniyet ve adliye önce cenazenin kaldırılmasını bekler. Takip Tabii, eder, aileyi takip eder, telefon konuşmalarını dinler, o mesajlaşmalarını, ETS kayıtlarını. Yani şu anda onlar tabii, serbestler ama şu anda polis takibi altındalar. Cenazede de sivil polisler olduğunu biliyorum, mezarlıkta da olduğunu biliyorum. Her hareketleri kontrol ediliyor ve her temasları kontrol ediliyor. Bu illa onlar katil, oradan aileden birisi katil demek değil. Ama tabii, şüpheler olduğu için polis görevini yapıyor. Ve polis eğer bir kanıta ulaşırsa, şimdi ön otopsi raporu, işte kemikleri kırılmış, iç kanama, bunlar zaten bilinen şeyler. Bu otopsi raporu tabii, değil, bu ön otopsi raporu. tabii, Esas otopsi raporu, o kan tahlilleri, bunlar biraz daha uzun süreli. Normal bir kanını vermeye gittiğin zaman bile 3-4 gün sonra bazı tahlilleri, hatta 1 hafta 10 gün sonra bazı kan neticelerini alabiliyorsun. O esas otopsi raporu için biraz daha bekleniyor diye biliyorum. Eee, peki. ama hayat buydu. Ben bunları söylemiştim. Evet, Torununa çok yani düşkündü. Bunların hepsini sürekli haftada ayda 4-5 program dedi sanırım. Yaptığı patronu da evet. yaptı. 4 program, Yani evet. intihar olması imkansız. Onu ben de yazdım söyledim. Yani intihar olması imkansız ki. Herhalde paylaştığım fotoğrafları patronuna da atmış. Siz söylediniz yayında de var dedi WhatsApp Evet, adında. Yani yeniden yükselttiğini o da diyor, söyledi. Tabii denge problemi, yani belki de denge probleminden de olabilir de yani birdenbire o, çünkü normal bir şey değil. Ayakta bile durmakta zorlandığını da söyledi. Sahnede de oturarak şarkı söylediğini, hatta yürür arkasında 2 kişi de gidiyor düşmesin diye için. Ee, Öyle yani. Tabii alkol sorununu da söyledi. Ben yine sizin canlı yayınınızda da söylemiştim. Hatta kulisime de gelmişti. Bungalow bir kulis. Böyle özel. Ee, Ya da elinde o söylediği marka viskiyle gelmişti. evet, Aynı ama şişeyi de elinde tutuyordu. Yani bardağı da koymuyordu. Şişeyle içiyordu. evet. Çok doğru söylüyorsun. Bu arada Güllü'nün ardından onun patronuyla yaptığımız canlı yayınlar çok çarpıcı oldu arkadaşlar. YouTube kanalıma X'te yüklendi, izleyebilirsiniz. 2 tane çarpıcı video. 1'inci video 200.000'i geçti izlenmesi. Eee, Evet. Çok ilginç, çok, özel, bilgiler verdi, patronu. 2'nci videoyu da bugün canlı yayını yaptık ve yüklendi. Bu arada, sevgili Onur Akay, senin de çok yakından tanıdığın, eee Neslihan Atagül'ün bir paylaşımı var Güllü'nün ardından. Gördün mü onu? Kimin dediğini dediniz Bilal abicim? Neslihan Atagül. Neslihan Ha, Atagül. onu görmedim ben. Görmedim. Hiç Oyuncu dikkatimi çekmedi. Neslihan At. Bazı kişileri gördüm. Evet. Şöyle, çok üzüldüğünü yazmış stories'inde, bir video bu. Evinin mutfağında elinde tavayı ters çevirmiş, mikrofon gibi tutmuş ve, Güllü'nün bir şarkısı çalıyor fonda yüksek sesle. Ona eşlik ediyor, onu söyler gibi. Yani, burada sanki dalga geçer gibi, bir, hâli var Neslihan'ın. Çok üzüldüğünü, çok sevdiğini filan yazıyor ve o şarkıya o şekilde evinin mutfağında, bir elinde de galiba kepçe var, bir elinde tava var, şarkı söylüyor. Evet, Bu nasıl bir mantık, nasıl bir kafa, bu nedir anlayamadım. Yani, eee, sen ne diyorsun? Tavayla. evet. Yani şimdi bütün Türkiye konuşuyor. Böyle bir
zor bir kaza, yani tabii kaza da olmayabilirdi, aydınlatılacak. Evet. Ama böyle bir şey Neslihan Atagül'de hani dalga geçmiş aklıma gelmez ama Serenay Sarıkaya onun şarkıları söyler falan. Vasiyeti de Serenay Sarıkaya ile ilgili çıktı. Ben de mi oynarım demek istiyor onun filmini. Yani o Sarıkaya ama çok benzerliği de var. Sesi de uyuyor. Arabesk şarkı. Ben çok uygun buldum. İnşallah o oynasın. Filmi de yapılsın. Zaten arabesk sanatçılarının neden böyle hayatlarında hep bir acılar oluyor. İşte Acılar Kadını, Bergen olsun, yaşadıkları olsun. İşte bu zararlı tabii ama alkol veya başka bir yasaklı maddeler hayatlarında olabiliyor. Hep de daha çok arabesk sanatçılarda daha farklı işte şeyler yaşanıyor. Acaba ben de severim kurum ama tabii biz Türk sanat müziği sanatçısıyız ama arabesk herkes okuyor. Popçular da okuyor, rapçiler bile onların arasında şarkılar, diyetler yapıyorlar. Acaba arabesk zamanla insanın ruhunda bir şeyler mi yaratıyor, psikolojisinde daha çok böyle keyif veren maddelere kayıyorlar. Onda birçok sorunlar yaşanıyor. Bilmiyorum yani hepsinin değişik bir dram var hayatlarında. Hep film gibi hayatlar görüyoruz hepsinde nedense. Film gibi hayatlar. Hep Evet. yoktan gelip sıfırdan gelip sonra çok büyük başarılar elde edip şöhrete de paraya da kavuşma. Ondan sonra da o dramın başka bir şekilde hayatlarında devam etmesi. Yani tabii mesela Kibariye niye gitmez yani? Kendi jenerasyonunda en önemli tabii şimdi bilemeyiz. Mesela birden program cumartesi gününe denk geldi. Herkesin önceden anlaşma yaptığı programları olabiliyor, Bilal abi da olabiliyorlar. Başka bir ilde olabiliyorlar. E, Hiç değilse böyle ünlü isimlerde falan çok iyi ayarlamak lazım. Bir gün bekletilebilirdi, tören ayarlanabilirdi. Pazar günü herkes, kimsenin sahnesi olmaz, gidebilirdi herkes. Burada şunu Yani söylemek istiyorum. bunlar da Sözünü etken. kesiyorum. Burada şunu söylemek istiyorum. Çok özür dilerim senden. Sözünü kesiyorum. Tabii Çok sayıda rica ederim. izleyici şu anda Neslihan Atagül'ün fanları olduğunu zannettiğim yazıyorlar. Neslihan Atagül'ün eski videosuydu, onu araştırın, öyle şey yapın filan. Güzel kardeşlerim, Ha, güzel dostlarım, güzel arkadaşlarım. Neslihan Atagül bu videoyu diyelim ki 1 sene önce çekti. Diyelim ki 5 tabii, sene önce çekti. Niye yayınlıyor bunu öldüğü zaman? Dalga geçer tabii, gibi. Neden yayınlıyor o zaman? Ben nerede bileyim, üzerinde yazıyor mu bu eski videodur, tarihi şudur, çekilme tarihi diye. Düşündünüz mü hiç bunu? Olur mu böyle ayıp bir şey? Kadın sağlığındayken çekti madem, eğlence için çekti. Çok sevdiği için o şarkıyı çekti. Elinde tava, bir elinde kepçe. Tamam, o zaman çekti. O zamana göre, öyle zamanına göre anılmaz. güzel bir video. Bravo, iyi yaptı. Peki öldüğü zaman bu videoyu hangi akılla yayınlıyor? Dalga geçer gibi. Öldükten sonra yayınlarsa dalga geçtiği izlenimi doğar insanlarda. Bunu bilin de konuşun, yazın buraya. Bana bunları Çok doğru. yazacağınızı Neslihan Atagül'e yazın. Onu eleştirin, gidin Tabii, ona yazın. Ne alemi var şimdi herkes ağlarken, gözyaşı dökerken elinde kepçeyle şarkısını söylediği eski videoyu yayınlamanın. Çok özür diliyorum senden Onur Akay, lafını kestim. çok haklısın Bilal abicim. Ben şimdi görmediğim için tam yorum hava öyle şeyler mi yani? Ben de Evet, evet. zannettim hani ben bir duygusal mikrofon gibi onu yaptı zannettim böyle. Eski videoda yayınladı. Her şeyin bir Güllü'yle bir yeri var. Her şeyin fotoğrafı bir zamanı var. tabii. Çok Bir teşekkür fotoğrafı ederim olsa Onur, onu yayınlasın. bu konudaki yorumun için. İstersen Güllü'den geçelim başka bir konuya. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili çok soru geliyor. Konuşacağız Evet, arkadaşlar. Onur Akay'ın da tabii. söyleyecekleri var.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili gelişmeleri konuşacağız ama Özcan Deniz'in sahnede sevgili Onur Akay yaptığı bir konuşma hayranlarını çok üzdü. Sana fikrini soracağım ama önce o kısa konuşmayı okumak istiyorum. Tabii. Hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor. İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha beni göremeyebilirsiniz. Eğer olur da bir daha görüşemezsek 30 yıl benimle birlikte sırtımda dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim. Herkes çok şaşırdı. İstemediğim bir yere doğru sürüklüyor diyor hayat beni. İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha beni göremeyebilirsiniz. Sence Yani, sevgili Onur çok Akay, ilginç değil mi? Sanki intihar edecek birinin yazmış olduğu bir mesaj gibi, Allah korusun, ama öyle değil. Ben dışına yerleşmeyi düşünüyor herhalde. Yakın ailesinden, çevresinden, bu olaylardan falan bıktı. Herhalde istenmeyen yere doğru sürükleniyorum, yani Türkiye'den gidiyorum gibi ben düşündüm Bilal abicim. öyle mi Onun düşündün? için de sahne olamayacak, bir nevi sahneleri de bırakmak olacak bu. Ben böyle düşündüm yani, herhalde bu sahnede insan düşündüğü intihar değildir yani. Özcan Deniz öyle bir şey düşünmez. Çocuğu var, intiharı düşünecek kadar da sanmıyorum psikolojisi. Ben yurt dışına falan yerleşmeyi düşündüğünü, onu ima düşünüyorum. Allah korusun bir hastalık falan bir şey yoktur değil mi? Yani böyle bir şey hani geleceğiyle ilgili bir endişe duyacak kadar bir ağır hastalığa falan yakalanmış da sanki hani öyle bir şeyle Yani ama hastalık da istenmeyen yere doğru sürüklüyor hayat. Hani yavaş yavaş diyor. Sanki bir şeylerden bıkmış. Bu çok fazla aileyle ilgili savaştan. Zaten çok da aile döküldü. Gün yüzüne çıktı. Ayyuka çıktı yani aile meseleleri. O da çok yanlış. O kadar fazla önünde bu kavgaları yapmaları bence hiç hoş olmadı, değil mi? İnsan hiç bayağı tepki gösterdi Bilal abi. hiç. Acaba hayatıyla ilgili ona bir baskı mı var? Bir böyle bir yerden bir onu arayıp da tehdit edenler falan mı? O zaten Çok da abisi korumalarla gezer. Hep korumalar, en çok koruma ondadır diye ben hep bilirim. evet. Bir şey korkuyor gibi böyle. Bir kere de vurulmuş muydu? Öyle bir şey olmuştu değil mi Bilal abi? Evet. Ondan sonra da. Evet. Çeşme'de. Senin çok Tabii. sevdiğin senin çok sevdiğin seni aramadan, hatırını sormadan, sesini duymadan yapamayan, özellikle köpeğin Leo'yu da çok seven ve Evet. da bizim hepimizin büyüğü sanatçı olarak Bülent Ersoy. Bülent Ersoy, arkadaş istiyorum, param çok, harcayacak yer arıyorum dedi ve arkasından Arkadaş mı dedi, aşk mı dedi Bilal abi? arkadaş istiyorum, param çok, harcayacak yer arıyorum. Ama bir aç ya biraz ağır konuşmuş burada. Yani aç bir erkek mi olsun? Neyse boş ver. Kime bırakacağım bu paraları? Bu şu mu demek acaba? Benimle aşk yaşayacak bir kişiye bol para harcayacağım. Böyle mi demek istedi acaba? Yani onu hak edecek erkeği Evet. bulursam bir erkeğe çok para harcayacağım. Arkadaştan kasıtı bu mu sence? Yani sen onu çok yakından tanıdığın için söylüyorum. Tabii. Sevgilisi yok zaten değil mi? Bülent Ersoy, Bilal abi, diva. Milyonlar onu e, çok seviyor ve çok büyük ilgi görüyor her gittiği yerde. 7'den 70'e tanınıyor yani bütün Evet. e, herkes tarafından, Z kuşağı tarafından. Fakat yani bu büyük star ve şöhretin içinde bile yalnızlık yaşayabiliyor. Annesinden kimse yok Bilal abicim. E, Arkadaşları var. Annesini Sen varsın. kaybetti.
Sen Evet. varsın. Sanat dünyasından Arzu da var. büyük dostu, basın danışmanı. Arzu aynı zamanda da en büyük dostu. Evet ama Ondan da yani sürekli bir arada. bu şunu hatırlatıyor. Antalya'da. Bu şu demek ki o zaman arkadaşları var, dostları var. Yani sevgilisi yok. Erkek arkadaş arıyor demek. Bu arkadaş istiyorum, param çok harcayacak yer arıyorum. Benim de Ben daha bildiğim yeni mesela sordum. Kıbrıs'ta da çok yakın bir bayan arkadaşı var mesela. Çağırıyor, gel buraya diyor. Canım İpek'ciğim özledim diyor. İpek atlıyor uçağa geliyor. O da onun yanına mesela sen varsın. Birçok yani demek ki burada kastettiği sevgili. Yani Tabii aşk arıyor demek. dostlarıyla Bülent Hanım telefonla görüşüyor, yemeğe gider. İşte geçen hafta da konuşmuştuk zaten. Ben daha geçen hafta kendisine sordum. Var mı Bülent ablacığım Heh, aşk dedim. heh. Yine İzmir'den falan mı var? Neşelisiniz. Bugün çok neşelisiniz dedim Bülent abla. Ne dedi? Önce güldü falan böyle. Ondan sonra çocuğum artık ben onlarla uğraşmıyorum dedi böyle Ama falan. Ama ya şöyle tabii aşk yaşayacak kişiye aşık olursa Bülent Hanım e, çok sevdiği zaman ne para harcadığı zaten. Kayınvalidesine bile araba aldığı basında ya hatırlarsınız. Daha önceki evliliklerindeki çocuk olsun, sevgililerine olsun, en lüks yerlere çok para harcar zaten. Dediği doğru, harcar yani. Yani çocuğu yok. Kime bırakacak? Zaten e, e, bırakmak istediği yerler vardı. Sonra değiştirdi diye de biliyorum vasiyetini. Diyanete aldı. Allah korusun, Allah gecinden versin. Fakat çok harcayacaktır. Bu Onurcuğum kesin dondun. eminim yani. Çok harcar. Donuyorsun Onurcuğum. Donuyorsun. Bir kontrol et Öyle lütfen. mi? Evet bir kontrol et Tabii lütfen. hemen yapıyorum. Evet. Sevgili Onur Akay'la konuşuyoruz. Bülent Ersoy e, sevdiği insana para harcar diyor. Demek ki onun da e, sevmeye, sevilmeye ihtiyacı var. Her insanın olduğu gibi. Bu işin yaşı Tabii. da olmaz ya. Yani aşk insanı 60 yaşında da bulabilir. Bunun örneklerini de hem toplumda hem sinemalarda, filmlerde, dizilerde görüyoruz. Normal kimse kimseye o yüzden kınamaması lazım. Öyle değil mi? Eee, ama ama Aynen. eee, her şey dengi dengine olmalı. Peki sevgili Onur Akay, Afra ve Mert'le ilgili çok soruyorlar. Konuşacağız arkadaşlar. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir konusuna. Az kaldı elimizdeki gündem. Konuşacağız biraz sonra. 5-10 dakika sonra o konuya geçeceğiz. Sevgili Onur Akay da sizlere her zaman doğru haberler veren Afra ile ve Mert'le ilgili yine sizlere bazı şeyler anlatacak. Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in evlendiği Gülseren Ceylan doğum gününü kutladı. Doğum gününde kocasının yanı sıra Mehmet Ali Erbil'in Yasemin Erbil kızı da vardı. Ve pastasının üstünde maşallah de yazıyordu Gülseren Ceylan'ın. Biz de buradan maşallah diyoruz Gülseren. 18 yaşın hayırlı olsun. E, Değil tabii 28 yaşı. Ve Mehmet Ali Erbil e, cebinden bir kağıt çıkardı ve şunları okudu doğum günü pastası kesildikten sonra. Çünkü hiç kimseden bir şey beklemiyorum. Beklenti her zaman zarar verir. Hayat kısa bu yüzden hayatı sev ve mutlu ol. Gülümsemeyi asla bırakma. Kendin için yaşa ve konuşmadan önce dinle. Yazmadan önce düşün. Harcamadan önce kazan. Dua etmeden önce inan. Vazgeçmeden önce dene. Nefretten önce sev, ölmeden önce yaşa. Harcamadan önce kazan. Kimseden bir şey bekleme. Ne diyor burada? Bir mesaj mı veriyor? Nedir sence bunun açılımı? Bu ne demek lazım? Nasıl anlamak lazım? Yani Mehmet Ali Erbil karısı söylüyor bunları değil mi? Sanki Evet. bu bir Evet. yerden de alınmış gibi de böyle geldi bana. Böyle şeyler internette dolaşır ya Evet. bile.
Çok böyle şeylere ben de rastlıyorum bazen sosyal medyada yazıyorlar insanlar. Mesaj tabii vermek istiyordur. Hem doğum gününde karşıdakilere hem kendisine güzel şeyler de yazdı. Kendi de yazdıysa eğer. Güzel de Evet. yazmış aslında. Dedikleri de doğru ya. Harcamadan bir kazan bakalım. Böyle hazır parayı harcamalar. Bak çikolata diyor ki çikolata ben yandım eller yanmasın demek istiyor diyor burada diyor. Ben yandım O çok güzel demiş. Tabii tabii. Belki de çok para harcıyorsa gelin hanım. Evet. Ondan dolayı ben yandım eller yanmasın. Ya ama genç kızı aldıysa istediklerini yapacaksın değil mi Bilal abicim? İstediklerini yani yani ama yani şimdi Mehmet Ali Erbil de cüzdan olarak görmemek lazım. Belki de ya Tabii, alınıyor tabii, adam belki. He? Alınıyor tabii belki. ama cüzdan olarak da herhalde görmez. O biraz zeki bir kız olduğunu Çok düşünüyorum zeki. ben ama Çok zeki. tabii Bravo. Bak iyi söyledin. tahmin ettim. Yani görmedim yakından düşünüyorum. Fark ettim yani. Evet ben Çünkü tanıştım. çok Çok işleri akıllı. halt etti. Neleri yani neleri aştı da evlendi. Değil mi? Kolay Kolay. ayrıldılar. Ama biraz da para harcadığını da düşünüyorum. Öyle bir şey de hissettim. Mehmet Ali Erbil de işte yazan kişinin dediği gibi ben yandım sen de yanma demiş yani. Dediği doğru bence. Peki şöyle bir şey olur mu? Olabilir mi? Mehmet Ali Erbil kusura bakma. Gülseren Ceylan kusura bakma. Benim işim bu. Ben gazeteciyim. Sonrasını da ileriyi de düşünmek zorundayım ve düşünürüm. Onur Akay da yıllardır magazinle ilgili bir yazar. O da düşünür bunun ötesini. Yani Mehmet Ali Erbil ileride ortaya çıkacak bir çatışmanın, bir krizin sinyallerini mi verdi? Gülseren Ceylan onu çok mali açıdan zorluyor. Biraz şikayetçi Mehmet Ali Erbil. Böyle mi anlamalıyız? Yani tabii Bilal abicim daha çok yeni evliler ama e, eğer ki ben öyle biraz hissediyorum yani bayağı bir açıdan zorlayan bir kız gibi geliyor bana. Fakat e, henüz ben böyle bir şey düşünmedim. Biraz daha ama gerçi onlar birden tanışıp evlenmedi. Yıllardır da bir aradılar ve kavgaları oldu falan ayrıldılar. Yine her şey olabilirler. Ee, Öyle bir senin dediğin gibi de mesajlar vermiş olabilir yani. Vardır Mehmet Ali Erbil'in bir düşündüğü. O ama Mehmet Ali Erbil de çok zeki bir yani o esprileri yapmazsa yapacak zeki olması değil mi? Nasıl yapacak yani Bilal abicim? Ee, de yani ama biraz daha gider diye düşünüyorum da bir yılı geçeceklerini tahmin etmiyorum Bilal abicim. Ben bakalım canlı yayınlar yapıyoruz. Allah ömür verir de görürsek ben bir yılı geçmez diye düşünüyorum bu evliliği. Sevgili Onur Akay, gündemimize aldığımız konuya ayrı bir boyut kattı. Mehmet Ali Erbil'in eşinin doğum gününü, herkes doğum gününü pastasını kesti, yeni bir yaşa girdi, kutladı diye veriyor. Bütün sayfalar, bütün magazinler. Bugün bir de bir Ama iddia işte, duydum işte, Bilal işte abicim. Onur Akay'ın farkı, işte bu yayının farkı. Yani biz kötü haberci değiliz, şey değiliz yani e, ya Bilal insanları abicim boşanmakla ilgili filan böyle şartlamıyoruz. Böyle bir şey olsun tabii dilemiyoruz ha. Tamam. Böyle bir şey temenni etmiyoruz kesinlikle. arkadaşlar. Biraz fazla ötesini berisini düşünüyoruz. O yüzden de bizi izliyorsunuz zaten. Detaylandırdığımız için konuları ve çoğunlukla da isabetli yorumlar yaptığımız için. Onur Akay burada Bilal konuşmak. abicim Evet. magazin can biraz heyecandır. En güzel adresi Bilal Özcan'dır. Ah Ben hep canımsın. öyle. Canımsın. Canımsın. Bir de bizim Canımsın. akışımızda konuları ama böyle yayına kısa süre kala işte hem Güllü nedeniyle hem böyle ara sıra
ilgili, yazılarla ilgili konuştuğum bir sanatçılar oldu birkaç gündür. Evet. Yine konuştuğumuz kişiler oldu. Yani kaynaktan bir sanatçımızdan şöyle bir şey, onu da sana söylemek isterim. Ne derece doğru ama e, Ebru Söyle. Gündeş de Ebru Gündeş Ebru Gündeş de soruşturulmaya, yani soruşturma için ifadesine başvurmak için çağrılmış sanıyorum. Ankara Belediyesi ile ilgili, Ankara Büyükşehir Belediyesi konserle ilgili bana böyle bir şey söylediler. Böyle bir iddia var. İfade vermeye gidebilir bugün yarın. Öyle bir duyum aldım. Tabii ama olma ihtimali var. Evet, o Yani kaynaklar. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konserleriyle ilgili açılan soruşturmada konser veren sanatçılar arasında Ebru Gündeş de vardı. Ankara Büyükşehir Evet. Belediyesi'nin organizasyonlarında, bu bayram organizasyonlarında o konserlerde yolsuzluk yapıldığı iddiası gündemde. Savcılık soruşturuyor. Demek ki şeyleri de, sanatçıları da ifadeye çağırıyorlar. Tabii tanık olarak çağrılıyorlar onlar. Zanlı olarak değil. Zanlı olanlar organizasyonu yapanlar ve belediye onlarla Tabii. alverişlerini yapanlar. Eğer suç varsa sonra ortaya Tabii. çıkacaktır. Eee, Aynı yine bugün konuştuğum birçok ünlü isim, bir de Gül'den dolayı başsağlığı diliyoruz. Ve sanatçılarımızdan bazı kişiler beni aradı. Bilal abicim, evet. isimler. Birçoğu da Güllü'nün evinde böyle bir ağrı yaşandığını duyuyoruz diyorlar yani. İşte bu konuşmalardan böyle bir iki iddiada bulunanlar oldu bana. Ünlü isimler Güzel, arasında. Evet. güzel, güzel, güzel. Onur Akay bir sanatçı olarak sanatçılar dünya o ortamın içinde olduğu için, o dünyanın içinde olduğu için konuştuğu kişilerden bazen çok çarpıcı detaylar da alabiliyor tabii haliyle. Zaten kendisinin istihbaratları çok kuvvetli. Bu Ebru Gündeş detayı da ilginç. Tanık olarak ifadesine başvurulacak. Senin cebine ne kadar para girdi bu organizasyondan? Böyle bir para Tabii. fatura kesilmiş ama sana ne kadar ve ekibine ne kadar verildi diye kendisine. Peki sevgili Onur Akay, Selena Gomez nihayet evlendi. Selena Gomez 33 Evet. yaşında gelin oldu. Kendisi uzun yıllar önce Justin Bieber'la yakıştırılıyordu ve onların aşkı çok fırtınalı bir ilişkileri vardı. Evlenmeleri çok isteniyordu hayranları tarafından. Olmadı. Ayrılmışlardı. Justin Bieber gitti sonra. Şimdiki eşiyle evlendi. Ancak Selena Gomez'in müzik yapımcısı Benny Blanco ile çok mutlu bir evlilik töreni gerçekleştirdi ve çok sevinçli olduğu bu izdivaçtan dolayı konuşuluyor. Selena Gomez'in filmleri var, şarkıları var. Takip ettiğin, dinlediğin bir isim mi bu genç yıldız? Evet. Zaman zaman filmlerini de izliyorum. Dizileri Geçenlerde var. yine Evet, e, bu işte film platformlarında bir evet. filmine de rastlamıştım. Yani bir de şeydi bir abicim, Justin Bieber'la ikisinin bu aşk yaşadığı bayağı böyle biraz da şımarıklardı ikisi de. Justin'i zaten dünya biliyor. Çok böyle ilginç. Yani e, süren şeyler de yaparlardı. Birbirlerine attıkları fotoğraflar sosyal medyalara düşerdi. Değil mi? Böyle bir Tabii, değişik, tabii, tabii, dejenere tabii. bir ilişkileri vardı. Ben öyle hatırlıyorum. Evet, aynen öyle. Peki Selena Gomez evlendi, hayatının aşkını buldu sonunda ve çok mutlu. Acaba Afra Saraçoğlu da evlenip çok mutlu olacak mı? Afram evlenebilecek mi? Ne diyorsun bu konuda? Senin bu konudaki yani Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'le evlenebilir mi? Yani bence evlenecekler. Zaten evlenmeyi düşünüyor. Ne zaman ben yüzük taktıklarını söylemiştim. İlk Bilal Özcan de söyledim. Evet, Nişan olduğunu
aralarında önce evlilik teklifinden sonra yüzük taktıklarını, hatta ben yüzük takıldıktan sonra Afra'nın yüzüğünü bile kameralar çekti, görüldü. Tarih vardı, bu olaylar yaşanmasaydı, bazı sorunları olup olmasaydı, ayrılmasaydı belki de şimdi 24 Eylül, 23 Eylül'dü sanırım. 23 dövmesi Evet. hatırlıyorum. Yalı Çapkını da seneler önce Eylül'de başlamıştı. Ben tarih vermişim. Belki de şimdi evli olacaktı Bilal abi, ayrılmasalardı ki. Ama barıştılar. Temiz bir Barıştılar. sayfa. Biraz zamana bırakmak lazım tabii. Hemen barışık diye gidip evlenilmez. İşlere Tabii. koyuluyor. Aslında Afra bu sene kesinlikle dizi istemiyordu. Kendi ağzıyla da açıklamıştı. Aslında onun planı evlenmekti. Afra Mert'le evlenmek istedi. Mert de Afra ile evlenmek istedi. Çok bir aşk aralarındaki. Çok. Ama o kadar büyütmüş ki yeniden barış şeyi aşmayı başardılar. Değil Ki mi? bizim programlarımızdan da Bilal abici yayılmaya başladı. Muhabirler bile sormaya başladı. Saraçoğlu olsun, Mert Ramazan Demir'i yakalamışlar. Soruyorlar barış. İzledin mi onu? İzledin mi onu? İzledin mi? Tabii gördüm. Evet. Mert'e 4 kere soruyorlar barıştınız mı diye. Aranız nasıl diye. Afra Saraçoğlu ile ilgili bu soruyu 4 kere 4 değişik şekilde soruyorlar. Hiçbirinde inkar etmiyor. Hiçbirinde yok öyle bir şey. Nereden çıkarıyorsunuz filan. Ya da o iş bitti. O iş bitti filan. Hiçbir şeysi öyle yok. Hiç yok. Her seferinde öptüm, öpüyorum filan. Hiç inkar etmiyor. Eğer barışmamış olsalar, birleşmemiş olsalar inkar ederdi. Ne Tabii. diyorsun? Tabii. Bilal abicim, biz herkesle barıştıklarını duyuyoruz diye programlarda Evet, söylemeye evet. başladı. Yani muhabirler de sormaya başladı. E, Canlı yayınlarımızda barıştılar zaten. Ben kesin artık kaynaklar öğrendiğimi size açıklamıştım canlı Tabii, yayınımızda. tabii. Ve de evde bir arada da kalıyorlar. İşte çekimler oluyor, işleri oluyor. Gündüz bir arada olamasalar bile sete çıkacak okuma provaları başlıyor sanırım. Bugünlerde başlamış da olabilir. Tam tarihi e, Afra'da sete hazırlanıyor yani. Olabilir yani, ben sormadım da bu Güllü Şehir'den bakamadım. O üzüntü yarattı. İnşallah Evet. yarına bir şeyler öğreneyim. Ama şu var Bilal abicim, bir aradalar. E, Yani barıştılar. Böyle görüşmeye başladılar değil. Aşk afram devam ediyor yani şu anda. Afram devam ediyor. Zaten Mert ne kadar mutluydu yahu o gazetecilerde o Tabii. ayaküstü. Ne kadar gülüyordu. Ağzı kulaklarındaydı. Gördün değil mi? Gördün değil mi? Tabii ki orada şey de var. Kız kardeşim araba vardı değil mi? Evet, o çok sevdiği erkek arkadaşının, Mert'in arkadaşı, kankasının sevgilisi. Ha, arkadaşının kardeşi. Evet, ben onu orasını tam şey yapamadım. Evet. Yani bir vardı. Ondan bahsettiler falan. O görüntüyü diyorsunuz değil mi? Tabii, Yani tabii. muhabire. Ben de onu Evet, diyorum. evet. 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 İşte çok mutlu zaten. Çünkü aradığını, barış istediğini size söyledim. Aileler de devreye girdi. Eninde sonunda bu büyük aşıkları barıştırmayı başardı. Şimdi tabii ki evliliğe gidecek. Yani bence kesinlikle belli bir süre bakarsınız, artık bir dahaki yaz evlenir ama ben duyarım mutlaka tarihleri. Bir gelişmeler Duyarsın. olsun. Yakalanacaklar da Bilal abicim. Kısa sürede yakalanırlar. Muhabirlere ben buradan söyledim ya, Sarıyer'de giderler, oraya da giderler kesin. Takip ederler yani. Mustafa Ağda dün konuştum. Takipteyim abi diyor. Dün konuştum Çok iyi. Mustafa Ağda. Gecelerin acar muhabiri Mustafa Ağda şu anda gece çalışan muhabirler içinde, gece bazen de gündüz çalışıyor. Benim de yıllarca birlikte çalıştığım arkadaşım, genç arkadaşım. Takipteyim abi Ben, diyor. Benim işim Afra ile Mert'le ilgili diyor şu anda diyor. Öyle de tabii. talimat almış. Ben Ve de severim Mustafa'yı, Bilal seversin abicim. değil mi? Bazen konuşuruz. Evet. Teşekkürden ona selam göndeririz. Çok başarılı bir gazeteci. İşini
Şöyle bir şey daha anlatayım şimdi. Ya da birazdan mı anlatayım? Yayınımız düşüyor mu? Artık önemli bir şey anlatacak değil mi Afra ile Lütfen, ilgili? lütfen o anlatacağın konuyu unutma. Ben de şunu söyleyeyim, ondan sonra sözü tekrar sana vereceğim. Bu arada Abdülcelil amca, ben abi diyeyim. Evet. Abdülcelil benden birkaç yaş büyük galiba. Ya da ben ondan büyük olabilirim. Ama ben daha genç gösteriyorum değil mi Onur Akay? Abdülcelil'den. Ya Bilal abicim, Mert geçen Ramazan'ın şeyi çocukluğundan. konuştuk. Ee, Birkaç yaşlar. Vallahi sen Mert'in yaşında duruyorsun. Benden de genç duruyorsun. Ee, Abdülcelil abi geçen şaka yapıyorum. geçen Türkiye'nin en yakışıklı erkeğini seçmişler. O konuyu konuşuyorduk ya seninle. Evet. Birden aklıma dedim kesin Bilal Özel içindedir dedim ben ama listeye nasıl Canım benim. Evet. Yakında kahve ısmarlayacağım ama Akçay'la İstanbul arasında 5 saat var. Geleceğim inşallah. Bazı projeler mutlaka Bilal abicim. Özledim seni de çok. Mutlaka. Ama abicim sen de mesela yaşına göre 48-49 yıldır 8 yıl oluyor değil mi 50. yıl gazetecilikte oluyor. Evet. herhalde? Ne 50. kadar yıl. güzel. İnşallah kutlayalım İnşallah. onu Bilal abicim. Yarım İnşallah. asır Allah izin bir verirse. gazete deneyimi var. Yaşına göre kendine çok iyi baktığını, öyle zararlı maddeler kullanmadığını biliyorum. Gerçekten genç yaşından çok çok genç duruyorsun Bilal abi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol canım benim. Eksik olma. Abdülcelil Bey, Mert Ramazan Demir'in babası. Adamcağız bir Afran fanı gibi. Şimdi Afra Saraçoğlu'nun en son postunu da beğendi. Sürekli olarak beğeniyor. Sürekli Evet olarak evet. beğeniyor ve fanlar o kadar çok coşuyorlar, o kadar çok seviniyorlar ki bu duruma. Eee, acaba Abdülcelil amca gerçekten oğlunun Afra'yla ileride de beraber olmasını, evlilik, torun sahibi olmak filan bunları hayal ediyor mudur? Çok merak ediyorum. Yani Afra'dan bir torunu olsun istiyor mudur acaba? Hakikaten çok merak ediyorum. Yani oğlunun sevdiği kadın olduğu için beğendiği muhakkak, Afra'yı da çok sevdiği için muhakkak ama kendi kafasında onları, yani Afra Saraçoğlu'nu annesinden babasından istemeye gitmeyi falan planlıyor mudur? Ne diyorsun bu konuda? Düşünüyor mudur? Tabii zaten bir kere bir araya geldik. Siz televizyondaydınız o zaman. Televizyondan ben duyurduktan sonra yazımı haber yaptınız. Evet, Çok evet. istiyorlar. O bir Afra'nın ailesi olsun. Mert ailesi olsun. İkisi de çok seviyor yani. E, Evet. Afra'nın ailesi de Mert'i seviyor. Mert'in yani araları bozukken aileler birbirlerini mesela Mert Afra'nın annesini arıyor yani hani dediğini söylüyor. Evet. Çünkü Evet. onlar da onları çok seviyor. Kesinlikle torun da istiyordur. Yani eminim. Şimdi tabii Evet. zamanı biraz var. İnşallah iyi gitsin. Bu kadar ikisi de birden diziye başlıyor. Yani bir de film çekeceklerdir eminim kesin. Ben ne yaptım Sinema Bilal filmi. abiciğim? Mesaj attım Afra'ya. Mesaj yazdım. Yani geçen size barıştıklarını duyurduktan sonra Evet. bir mesaj attım. Artık el ele çıkın dedim. Bir de birbirinizi takip edin Afra'cığım dedim. Yani bu fanlarınız barıştığında çok sevin. Biraz onları sevindirin, mutlu edin. Ayrılığınız bu süre zarfında sizi sevenlere sizden daha büyük acı çektirdi dedim. O Doğru. şeyin üstüne e, el ele çıkın işte birbirinizi takip dediğinin üstüne şu işareti koymuş. Bu okey demek oluyordu. Şöyle var ya Okey, okey, internette bir de okey, onu okey. koymuş. Onu Evet. koymuş yani. Herhalde sakin gelebilir inşallah bakalım. Ben öyle bekliyorum. El ele de görüntü de verebilir. Artık projeleri de ayrı ayrı. Partner de değiller. Artık herhalde zamanla göreceğiz. Zamana bıraktık bakalım. Çifte kumrular diyorum. Çok güzeldi. Bu en son söylediğin konu da çok ilginç. Yeni bir pencere açtın. Hep soruyorlar takipçiler.
Neden el ele çıkmıyorlar? Neden birbirlerini takip etmiyorlar, takibe başlamadılar diye. Onur Akay çok ilginç bir konuya değindi. Onur kendisi, Afra Saraçoğlu'na yazdığını ve Afra'nın da buna Evet. olumlu dönüş yaptığını bu, Bir söyledi. şey yazmamış da şeyi okey. Tamam işaretli. Her Evet. şeye bedel zaten. Böyle Tabii, demesi. evet. Her şeye bedel zaten. O gün de gelecektir elbette kısa zaman içinde. O takibe alacaktır, diye düşünüyorum. Sevgili Onur Tabii. Akay, ekleyeceğin başka bir şey var mı? Toparlayalım istersen. Başka bir şey yok. Yarınki canlı yayınımız yarın akşam var abicim. Yine bir Yarın. yeni bilgiler öğrenmeye çalışayım bakalım. Afra Sarı, Ramazan Demir'le Afram aşkı ile ilgili. Yarınki canlı yayınımız inşallah güzel yine böyle müjdeli güzel şeyler sizlere getiririm öğrenebilirsem gündüz gün içinde bu akşam. Herkese sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. E, akşamlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum Onur Akay. Ağzına sağlık kardeşim. Yüreğine sağlık. Sağ ol. Ben Görüşmek üzere. teşekkür ediyorum Bilal abicim. Sevgilerimle. Sevgiler. Değerli dostlar, değerli takipçiler, sayın izleyiciler, güzel bir yayın oldu. Ünlü sanatçımız, sevilen yazarımız Onur Akay'la bir yayın daha gerçekleştirdik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın akşam Onur Akay'la yine birlikte olacağız. Yarın akşam saat... Onur orada mısın? Buradayım Bilal abicim. Evet evet. Yarın 19'da yapabilir miyiz? Benim karşıya geçmem, İstanbul'da bir işim var yarın da. Mümkün olabilir mi? Tabii ki 18 değil, yapabiliriz. 19'da. Bilal abicim ben çok müsaitim. Yarın Canım, hiç yok. 19. 19 istersen yine 20'de yapalım. Nasıl abi dersen. O zaman 20'de yapalım yine. Yine 20, yarın Evet 20'de. film güzel oluyor. Belki bu film time dedikleri saatlerdir ara sıra olabilir. 18'de güzel bir saat. Yine Güzel öyle bir de devam ederiz daha sonra. daha sonra. Evet, yarın bir işim vardı. Bir görüşme yapacağım O zaman birisiyle. yine 20'de buluşalım değil mi? 20 gibi 20'de. olsun. Öyle yapalım. 20'de Evet buluşalım. Evet. evet. Evet, çok teşekkür ediyorum Herkes sevgili. evinde oluyor, yemek yemiş oluyor. Belki 20 daha rahat izler diye düşündüm. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Evet. Evet, yarın sağ ol Onurcuğum. Sevgiler. Ev halkına çok selamlar. Leo'ya da Benden de sağ ol. herkese Tarçın'a da bir de bütün izleyenlerimize de sonsuz teşekkürler. Sağ ol. Eksik olma. Selamlar. Sağ ol. Evet, yarın akşam 20'de sevgili Onur Akay'la yeni bir yayında buluşacağız. Hepinizi bekliyoruz. İyi ki varsınız. Sevgiler.